Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size sahip olduğum yabancı dil kitaplarından bahsetmek istiyorum. Aslında kitaplarımı bugün düzenlerken böyle bir video çekmeye karar verdim. Biraz spontane oldu. Birkaç arkadaş daha benden böyle bir ricada bulunmuştu. Sahip olduğum, şu an aktif olarak kullandığım, çalıştığım veya okuduğum yabancı dil kitaplarını göstermem konusunda. Ben dedim ki böyle bir şey yapayım. Hem size içeriğini tanıtırım, nasıl kitaplar olduklarından bahsedebilirim. Aranızda kitapları merak edenleriniz olursa bana ulaşabilirsiniz. Size kitaplar hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilirim. Belki aralarından işine yarayacağınız kitaplar olabilir. Ben böyle kitapları dizdim yanıma hepsini. O yüzden elime hangisi gelirse onu anlatacağım size. İlk kitap Short Stories in Russian, yani Rusça'da kısa hikayeler. Bu başlangıç seviyesi için aldığım bir kitaptı. Bunu daha yeni sipariş ettim. İçinde belli başlı hikayeler var. Hikayelerin sonunda da bazı bilmediğiniz kelimeleri burada göstermişler. İngilizce karşılıklarıyla beraber. Birkaç sayfa okudum, fena değil. Yani biraz kolay geldi gerçi ama okumaya devam edeceğim. Kitap şöyle gözüküyor. Bu Chinesisch macht Spaß. Almanca bir kitap. Bunu birkaç sene önce almıştım. Yani Çince öğrenmek eğlencelidir diye çevirebiliriz. İçinde de böyle kısa küçük komik hikayeler var. Hem Çince karakterlerle yazılmış hem de Almanca çevirisiyle beraber ve pinyin sistemiyle de belirtilmiş. Sizin daha iyi okuyup anlayabilmeniz açısından. Bu Korece şiirlerin yazıldığı bir kitap. Aslında bu benim seviyeme göre bayağı ağır bir kitap. İçinde Korece şiirler var, hiçbir çevirisi falan yok. O yüzden sizin biraz ekstra çaba gösterip çevirisini kendiniz yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz şiir her dilde anlaması biraz güç olabiliyor. Çok fazla içinde manevi anlamlar barındırdığı için. Ama aramızda Korece öğrenenler varsa Hangul, yani Korece alfabeyi öğrenmek adına, pratik yapmak adına eğlenceli olabileceğini düşünüyorum. Yani okuma pratiği yapma adına. Kitapta şöyle. Biraz maziye gidiyoruz. Türkçe-Almanca bir sözlük var elimde. Bu Viyana'ya ilk geldiğim sene almıştım. Yani bunu çok anlatmaya gerek yok. Bildiğimiz Türkçe-Almanca bir sözlük zaten. Şöyle yana koyayım şunları. Böyle bir kitap var. Bunu bir arkadaşım doğum günümde hediye etmişti bana. Rusça masalların olduğu bir kitap. Sol tarafında Rusçası, sağ tarafında Almancası yazıyor. Gerçi birkaç Rus arkadaşım yazı dilinin biraz fazla eski olduğunu söyledi. Yani kimsenin artık günlük hayatta, yani modern Rusça'da bu tarz bir dil kullanılmadığını söyledi. Ama yeni kelime öğrenme adına veya yeni cümle kalıpları öğrenme adına güzel bir kaynak olabileceğini düşünüyorum. Şöyle. Chinesisch, tekrar Çince kitabı. Bunu da yaklaşık 2 sene önce falan almıştım. Çincelik çalışmaya başladığım zamanlarda. Bu tabi biraz benim seviyemin altında kalıyor. Biraz basit kalıyor yani. Bazı hikayeler var. Çin kültürü hakkında da bazı bilgiler veriyor. İşte bilmediğiniz kelimeleri tekrar size söylemişler. Kitap Almanca ve Çince. Yani çevirileri Almanca. İngilizcesi var mı bilmiyorum. Araştırmak lazım. Böyle konu başlığını ayırmışlar. Atıyorum alışveriş veya ne var mesela başka bir sonraki, işte postaneye gittiğinizde postaneyle alakalı kelimeler, böyle konu lazım olabilecek kelimeleri listelendirmişler. Rusça gramer kitabı. Bu elimde olan Türkçe nadir kaynaklardan bir tanesi. Çünkü ben genelde kitaplarımın çoğunu Viyana'dan aldığım için genelde İngilizce, Almanca oluyordu. Bunu yıllar önce, yaklaşık 4-5 sene önce falan İstanbul'dan almıştım. Güzel bir kitap ama çok fazla ayrıntıya girdiğini düşünüyorum. Yani biraz daha basit bir dil kullanılabilirdi bence. Çünkü çok fazla ayrıntıya girdikleri için okuyucuyu, yani öğrenmek isteyen kişinin biraz gözünü korkutabiliyor açıkçası. Şöyle bir kitap. Bu arada ben bunları gösteriyorum ama hiçbirinin reklamını falan yapmıyorum yani. Kesinlikle bunlar benim kendi aldığım kitaplar. Bir reklam falan değil, zaten kanalım da o kadar büyümedi, yani kimse bana henüz reklam vermez. Yani Kore'ye aşık oldum gibisinden böyle bir kitap. Çizgi roman diyebiliriz. Hem kelime bilgisi, işte communication diye bir kısım var mesela burada. Yani bu konu başlamış zaten. Gramatik, yani dil bilgisi, lazım olabilecek şeyler, açıklamalar falan var. Güzel, eğlenceli hale getirmişler. Ama tabii bu da Almanca ve Korece. Bunun belki İngilizcesi de vardır. Bu kitabın birkaç dilde daha versiyonunu gördüm. Yani aynı bu konseptin Japoncasını ve İspanyolcasını da görmüştüm. Eğer ilgilenenler olursa bilgi verebilirim. Bir sonraki kitap Russisch in 30 Tagen, yani 30 günde Rusça. Biraz ütopik tabii ki de, biliyorsunuz bu tarz kitaplar çok mevcut. Aslında bu da fena değil, tekrar konu ayırmışlar. Mesela ailem ya da bir sonraki konu ne mesela, bakalım. İşte beslenme. İlk başta bir diyalog var. O diyalogdan sonra Almanca çevirisi var sağ tarafında.
Ondan sonra da lazım olabilecek kelimeler görüyorsunuz. Ben buraya notlar falan almışım zamanında çalışırken. Daha sonra da tekrar dil bilgisiyle alakalı konular işlenmiş. Evet, Tagalog for Beginners. Bu kitabı yeni aldım. Bilmeyenler varsa aranızda Tagalog ya da Filipinlerin resmi dili. Bunu şu sebepten aldım. Biliyorsunuz ben daha önce de videolarımda bahsetmiştim. Dil öğrenme uygulamalarını bayağı sık ve aktif kullanıyorum. Bir arkadaş edindim oradan. Kendisi 7-8 dil biliyor. Altyazı koyacağım. Buradan marka selamlarımı gönderiyorum. Ana dili Tagalog, yani Filipince'de diyebiliriz. İspanyolcanın, yani Filipinler İspanya sömürgesi olduğu için zamanında çok etkisinde kalmışlar dil ve kültür olarak ve Tagalog dilinde çok fazla İspanyolca kelime var. Arkadaşım da deneyebilirsin dedi, bir bak dedi. Ben de bu kitabı sipariş ettim. Fena değil. Açıklamalar falan var, işte tercümeler var, açıklamalar var. Kitap İngilizce zaten. İlgilenen olur mu? Yani pek sanmıyorum ama olursa bana ulaşabilirsiniz. Kitap hakkında biraz daha bilgi verebilirim. Filipince çok popüler bir dil olmadığı için çok fazla kaynağa ulaşamıyorsunuz maalesef. Öyle bir dezavantajı var dilin. Ama İspanyolca'ya gerçekten bayağı benziyor. Yani aranızda İspanyolca bilenleriniz varsa mesela burada günleri görüyorsunuz. Neredeyse aynı yani okunuşları. Evet, her yönüyle modern Almanca. Bu bayağı geniş, büyük bir kitap. Bunu arkadaşım aslında bana yani Almanca öğrendikten sonra vermişti. Birine lazım olursa veririm diye ama herhalde kimse lazım olmadı ki hala bende. Böyle A'dan Z'ye bayağı anlatmışlar ayrıntılı bir şekilde bu kitabı da. İspanyolca grameri ve öğrenimi, bu kitabı İstanbul'dan almıştım. İlk İspanyolca öğrenmeye başladığım zamanlarda. Bu da fena değil. Türkçe İspanyolca bu kitap. Zaten biraz eski bir basım görüyorsunuz. Fiiller var, çevirileri ve fiil çekimleri var. Kelimelerle alakalı örnek cümleleri görüyorsunuz, Türkçelerini ve İspanyolcalarını. Beautiful Short Stories in English and Korean. Bu kitabı da yeni aldım. Bu çok sevimli bir okuma kitabı. Yani biraz çocuk kitabı aslında. Biraz değil. Yani çocuk kitabı görüyorsunuz. Burada zaten renklendirmişler. İngilizce ve Korece. Bu da zaten başlangıç seviyesi için güzel, eğlenceli bir kitap. Bunu tavsiye edebilirim. Bunu arada bakıyorum ben de. Şöyle. Güzel bir kitap. Evet. İlginç bir kitabım daha var. Arapça. İlginç diyorum çünkü biliyorsunuz videolarımda hiç bahsetmedim. Aslında Arapçada pek öğrenmedim. Yani hiç öğrenmeye başlamadım. Her ne kadar listemde olsa da öğrenmek istiyorum. Bu kitabı bir arkadaşım doğum gününde bana hediye etmişti. Faslı bir arkadaşım var. Biliyorsunuz onların da ana dili Arapça. Ama bu kitaba çalışmanın yardımsız ve desteksiz zor olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir açıklama, hiçbir şey yok. Her şey tamamen Arapça yazılmış. Burada bazı renklendirmeler var görüyorsunuz. Bu kitabı bulabilir misiniz bilmiyorum ama mesela burada alfabeye de yer verilmiş. Şöyle tutayım. Evet. Ama bir gün listemde var. Arapçada öğrenmek istediğim diller arasında. Şu böyle bir defter gibi. Benim yakın arkadaşım Belçikalı kendisi. Ana dili Hollandaca ya da Flamanca onların dilinde. Bu kitapta da 4 dilde, pardon kaç dil oluyor? İspanyolca, Fransızca, Hollandaca, İngilizce ve Almanca çevirileri var. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ben kıyaslamayı çok sevdiğim için. Böyle arada buna bakıyorum. Biliyorsunuz Hollandaca, Almanca'ya çok benzeyen bir dil. Yani aynı aileden geliyorlar. O yüzden anlaması daha eğlenceli hale geliyor. Ve burada direkt mesela böyle kıyaslayabiliyorsunuz. Rusça tekrar Matruşka. Bu kitabı da yıllar önce almıştım. Aslında bunun seviyesi bayağı düşük. Yani A1 diye yazmışlar zaten. Güzel bir kitap. Yani şu an bana çok basit geliyor tabii ki de. Ses dosyaları var, diyaloglar var. Almanca çevirisi var mı diye bakıyorum. Çevirisi yok. Ama çok da gerek yok zaten. Yani başlangıç seviyesi olduğu için hemen anlıyorsunuz. Bazı sonunda böyle tekstler falan var. Evet, benim maalesef şöyle kötü bir huyum var. Sanırım birçoğunuzda da var bu huyu. Kitap alıyorum ve her aldığım kitabı maalesef kullanmıyorum. Bu kitap da onlardan bir tanesi. İspanyolca ilk öğrenmeye başladığım zamanlarda almıştım. Yani Viyana'dan almıştım. O yüzden Almanca ve İspanyolca çevrili. Güzel bir kitap. Bence bayağı kullanışlı ama bunu neredeyse hiç kullanmadım diyebilirim. Çünkü o zamanlar zaten kursa gidiyordum. Çok da ihtiyaç duymadım. Öyle gaza gelip aldım diyebilirim yani. Ama güzel bir kitap. Bence kullanışlı bayağı. Almanca bilenleriniz varsa aranızda 2 dili aynı anda götürebilirsiniz. Direkt buna geçebilirim. Bunu da ona destek olarak almıştım. Şöyle göstereyim. Yani bir nevi alıştırma kitabı gibi. Yani içinden hatta Messi'nin kartı çıktı. Bunu Barcelona'dan almıştım yıllar önce oraya gittiğimde. Güzel, yani pratik bir kitap olduğunu düşünüyorum bunun da.
Evet, şöyle bir şey daha var. Bu Rusya'daki bazı fiillerin çekimlerini. Bunu da öyle gaza gelip aldığım şeylerden bir tanesi. Çok da kullanmadım. Ama güzel. Böyle okun gösterdiği yere bakıyorsunuz fiil. O fiil mesela şurada değişiyor, görüyorsunuz. O fiilin şimdiki zamanı, geçmiş ve gelecek zamanı, emir kipi falan hepsini görüyorsunuz burada mesela. Tekrar değişti. Bunu Viyana'dan almıştım. İlgilenenler olursa aranızda. Yani pratik bir şey. Evet, Koreanisch kannst du auch. Bu beni biraz hüzünlendiren bir kitap. Korece ilk ben bu kitapla başlamıştım. Arkadaşımla beraber. Sanırım daha önce bahsetmiştim. Ben ilk Korece bir arkadaşımla öğrenmeye başladım. Yani ilk başta bana ders veriyordu. Daha sonra arkadaş olduk ama kendisi ülkesine geri dönünce maalesef ara vermek zorunda kaldık. İlk Korece ben bu kitapla başlamıştım. Bu da Almanca ve Univi'nin yani Viyana Üniversitesi'nin hazırladığı bir kitap. Yani Viyana Üniversitesi'nden Korece departmanından bir kitap. Bunun ikinci kısmı da var. Buna ulaşabilirsiniz ama maalesef bu da Almanca bir kitap. Yani açıklamaları Almanca kitapların, bu kitabın. Easy Korean, yabancılar için kolay Korece. Görüyorsunuz bu da güzel bir kitap. Bu arkadaşımdan bana kaldı. Kendisi geri dönünce istediğin kitapları al dedi. Evini ben taşımasına yardım etmiştim çünkü. Ben de bu kitabı aldım. Bu da böyle eğlenceli, benim sevdiğim tarz. İşte Korecesi var, yanında İngilizcesi, Japoncası ve Çincesi var. Yani Çince karakterleri hatırlamak adına da yardımcı olabiliyor böyle. Bu da güzel bir kitap. Bu İngilizce bir de. Yani 4 dilde daha önce dediğim gibi. Buna daha kolay ulaşabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şöyle. El Ventilador. Bu İspanyolca bir kitap. Yine arkadaşım bunu bana verdi. C1 seviyesinde. Aslında bu bana bayağı uygun. Benim seviyem çünkü yaklaşık B2, C1 arası diye düşünüyorum İspanyolca'da. Konular var. Konu başlıkları. Yani klasik dil kurslarındaki kitaplar gibi konuyla alakalı bilmediğiniz kelimeler ve daha sonra gramer alıştırmaları falan. Chinese, bu bayağı güzel bir kitap. Bunu ilk çektiğim videolardan birinde göstermiştim. Yani kitabın yazarı çocuklarına Çince'yi en rahat nasıl öğretebilirim diye düşünürken böyle bir fikir buluyor kendisi ve resmediyor Çince karakterleri, görüyorsunuz. Bununla ilgili en kısa zamanda bir video çekeceğim bu arada, onu da belirtmek istiyorum. Burada mesela karakterleri belirtmiş. İşte ağız karakteri veya işte balık. Bunları resmetmiş hani hafızada daha kolay kılabilmesi adına. Görüyorsunuz. Renkli ve eğlenceli hale getirmiş bayağı. Şöyle Çince bir kitabım var. Yani Almanca, bu da benim kurs kitabım. Şu an ben Çince kursuna gidiyorum biliyorsunuz. Aranızda bilenler fark etmiştir. Geleneksel karakterlerle yani traditional karakterlerle yazılmış bir kitap. Çünkü ben Tayvan okuluna gidiyorum. Onlar da biliyorsunuz geleneksel karakterleri kullanıyorlar. Ama bu kitabın güzel yanı geleneksel karakterlerin üzerinde basitleştirilmişleri de var. Hani sizin ikisini de öğrenmeniz açısından ve pinyin sistemine de değinmişler. Burada diyalog var, daha sonra bilinmeyen kelimeler ve çevirisi, Almanca çevirisi de var burada. Böyle bir kitap. Tien Tien, Korece Çince bir kitap. Bunu arkadaşım bana verdi. Arada okuma pratiği yapmak için bakıyorum buna da. Bu kitapta böyle iki dilli, işte sol tarafta görüyorsunuz Çincesi, hemen sağ tarafta Korecesi var. Boşluk doldurma alıştırmaları falan. Bu kitabı nereden almış bilmiyorum ama merak eden olursa sorabilirim. Burada mesela görüyorsunuz diğer internasyonel markaların çevirilerini görüyorsunuz. Yani Çince'de yazmışlar bunları. Birkaç sözlük var şurada mesela. Persisch Deutsch yani Farsça Almanca. Bu sözlük benim çok hoşuma gitti. Kendim bir kitapçıda görüp almıştım ve biliyorsunuz Türkçe'de Farsça kökenli çok fazla kelime var. Onları bulmak adına böyle bir kitap almıştım. Görüyorsunuz tek tek işaretlemiştim. Almancasını ve yanda Farsçası yazıyor. İşte bizde bulunan muz, atıyorum muvaffakiyet, meydan. Görüyorsunuz çok fazla kelime var. Mohem yani mühim, mağaza, maksat. Bu tarz kelimeleri görmek adına eğlenceli olacağını düşünüyorum. O yüzden almıştım. Bunu arada bakıyorum, böyle arkadaşlarıma gösteriyorum falan. Türkçe'ye Farsçadan geçmiş kelimelerle alakalı ilgili de bir video çekmek istiyorum. Faslar, yani İranlı arkadaşımla pardon. Alman, Almanca, İspanyolca sözlük. Bunu İspanya'ya kursa gittiğimde almıştım yıllarca. Küçük bir cep sözlüğü. Griechisch, sevgili arkadaşıma buradan selam yolluyorum. Yunan arkadaşım bana doğum günümde hediye etmişti. O kadar dil öğreniyorsun, bunu da öğren bari demişti. Burada şey yazıyor işte 5 saatte konuşacak hale geliyorsunuz. Biraz abartmışlar tabii ki de. Konular var, kelimeler, konuyla ilgili diyaloglar ve alıştırmalar.
Ama ilk başta alfabeyi de göstermiş. O yüzden ilgilenen varsa aranızda alfabeyi de buradan öğrenebilirsiniz. Aynı firmadan tekrar İspanyolca kurs cep kitabı. Bunu da yıllar önce almıştım ilk İspanyolca'ya başladığımda. Şu an tabii ki de bakmıyorum çünkü seviyemden çok düşük. Böyle aşağı yukarı aynı mantık. Şu doğum günümde gelmişti Çince öğrenme kartları. Bu bayağı eğlenceli. Aslında ben böyle tek tek kuru kuru kelime ezberleme taraftarı değilim ama bu kartların şöyle güzel bir özelliği var, göstereyim size. Her karakterin altında nasıl okunduğu, Almancası ve o karakterle ilgili bir cümle de yazmışlar. O yüzden cümle kurarak öğrenmenin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. O yüzden cümle öğrenme adına, yani kelime öğrenme adına da faydalı bir kaynak. Bunun ikinci kısmı da var. Şu an bendeki birinci kısım. Mein geliebtes Persisch, yani benim sevgili parçam diye çevirebiliriz. Hatta yazarı Alman. İranlı arkadaşım bana doğum günümde hediye etmişti bu kitabı. Ama alfabeleri farklı biliyorsunuz. O yüzden o kadar da kolay değil öğrenmesi, çalışması. Ama buna da vaktim olduğunda bir gün bakmak istiyorum. Yani Farsça'da öğrenmek istediğim diller arasında diyebilirim. Sprachen, yani bu çok da bir dil kitabı değil ama Sprachen yani Languages. Bu kitabı da birkaç sene önce almıştım. Farklı dillerden, diyaleklerden, ağız ve şivelerden bahsediyor. İşte Avrupa dilleri, Türkiye diller veya Asya dilleri falan da var içinde. Ama bu kitabın birçok dilde çevirisi var. İlgilenen olursa öyle anlatmış. Bir de şöyle bir set var. Fransızca. Ben aslında Fransızca hiç çalışmadım. Sadece lisede haftada 2 saat Fransızca dersimiz vardı. Ben 2012 yılında en yakın arkadaşlarımdan birini İsviçre'de ziyarete gitmiştim. Ve o Fransız kısmında kalıyordu. Yani kısaca bu hikayeyi anlatmak istiyorum çünkü neden bu kitabı aldığımla alakalı. Biliyorsunuz İsviçre'de 4 tane resmi dil var ve en çok konuşulan dillerden biri Almanca, sonra Fransızca geliyor. Alman kısımlarında ben tercümanlık ediyordum arkadaşlarıma. Fransız kısımlarını onlar hallediyorlardı. Ve o an Fransızca çok hoşuma gitmişti gerçekten. Dilin tınısı ve biliyorsunuz bayağı insan konuşuyor Avrupa'da. Viyana'ya döndüğümde ben biraz maymun iştahlıyım bu konuda. Hemen Fransızca bir kitap aldım, öğrenmek istemiştim. Ama o zamanlar İspanyolca öğrendiğim için çok bir fırsat bulamamıştım açıkçası. Ama öyle arada bakıyorum sıkıldığında. Bu bir set olarak almıştım zaten bu kitapları. Burada kartlar var. Çince dil kartları. Bunu da bir arkadaşım doğum günümde hediye etmişti. Şöyle göstereyim. Türkçe, Çince. İlk başta cümleler falan var, sonra kelimeler var. Bunun aynısının Rusçası da var. Yani farklı bir firma tabii ki de. 2000 Rusça sözcük ve tümce çevirileriyle beraber arkasında. Aynısının tekrar Hollandacası var. Şöyle görüyorsunuz. Çok anlatmaya gerek yok. Ve İspanyolcası var. Şöyle. Bununla ilgili bana bayağı soru gelmişti. Yani kelime öğrenmeyle alakalı. Bunu da videosunu çekeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki sen de sürekli videosunu çekeceğim diyorsun, çekmiyorsun. Biraz yoğunum maalesef bu aralar ama çekmeye çalışacağım. Yani ben şahsen bu tarz kartlardan direkt dil öğrenme taraftarı değilim. Çünkü kuru kuru kelime öğrendiğinizde biraz havada kalabiliyor kelimeler. O yüzden bunları cümle içinde kullanmak daha etkili. Bunu umarım anlatacağım daha ayrıntılı bir şekilde çektiğim videoda. Ama böyle hani kelime öğrenme adına yani kendinize bir şeyler katarak kullanabilirsiniz. Güzel. Son olarak da şöyle kartlar var. Bunlar da benim doğum günü hediyelerimdi. Arkadaşlarım beni tanıdığı için tabii ki de genelde doğum günlerimde dille alakalı kitaplar veya kaynaklar hediye ediyorlar. Şöyle Rusça biraz daha ileri seviyeler için 800 kart ve 2100 kelimeden oluşan bir set. Şöyle gösterebilirim bunu da. İçinde kelimeler ve cümleler var. Görüyorsunuz. Aynısının sadece başlangıç seviyesi için olanı var. Bunu kendim almıştım. Arada çalışıyorum. Ve az önce gösterdiğim kitap setinin devamıydı bu Fransızca kartlar. Burada da açıklamalar falan var. Evet, bunlar şu an elimde olan kitaplar. Size elimden geldiğince göstermeye ve anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi aranızda bu kitaplardan herhangi biriyle ilgilenen olursa bana mutlaka ulaşsın. Yani kitap hakkında bilgi verebilirim, resmini çekebilirim. Yani nereden alacağınıza dair, nereden temin edebileceğinize dair bilgi verebilirim size. Öyle, umarım beğenmişsinizdir. Bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda belirtin, bana ulaşın. Fikrinizi, görüşünüzü veya ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız mutlaka belirtin. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.